dünyanın yaşayan en gizemli insanlarından biri. People always ask, what made you do it? But that's not the real question. The question to me was always, why would you not do it if you can? Sold at auction. 600,000, your bid's at 600,000. Last chance. And selling for 860,000. 90'lı yılların başında İngiltere'nin Bristol şehrinde grafiti yaparak ortaya çıkan Bansky'nin vandallıktan milyon dolarlık sanata dönüşen hikayesine bir göz atalım. Başlangıçta duvar boyarken polise yakalanmamayı hedefleyen Bansky, bugün kimliğini gizli tutma gibi benzer bir çizgide ilerliyor. Ancak değişmeyen tek şey anonimliği değil. Politika, savaş karşıtlığı, çevre tahribatı, kapitalizm ve otorite eleştirisi hala eserlerinin merkezinde. Kamusal alanlara gizlice yaptığı stencil çalışmaları, yani kalıp kullanarak püskürtme tekniği onun imzası haline geldi. Mesajını duvarlarda silinene kadar, silindikten sonra ise Instagram aracılığıyla milyonlara ulaştırıyor. Sıradan insanların ya da peşindeki sanat simsarlarının ellerinde milyon dolarlara dönüşen bu eserlerden bir kazanç elde etme peşinde olmaması da en dikkat çeken konu. Londra'dan New York'a, Paris'ten Filistin'e kadar birçok şehirde ortaya çıkan işleri sanatın mutlak güç sahibi görünen otoriteye karşı bir duruş olabileceğini gösteriyor. Müzayede sırasında kendini parçalayan balonlu kız tablosunun sonrasında çöp kutusunda aşk adıyla daha yüksek fiyata satılması, Gazze ve Batı Şeria'daki duvar resimleri, New York'ta sonradan yüz binlerce dolara ulaşacak orijinal eserlerini yalnızca 60 dolara sattırması, İngiliz sterlininden Kraliçe Elizabeth'i çıkarıp yerine Prenses Diana'yı koyarak yaptığı sembolik kalpazanlık ve dünyanın en kötü manzaralı oteli sloganıyla Filistin'de açtığı Waldorf Oteli. Bunların hepsi sınırları zorlayan akıl almaz işler. Ama belki de asıl merak edilmesi gereken konu kim olduğu değil. Onu gerçekten değerli yapan şey eserleri mi, yoksa görünmez kalmayı başarması mı? Bansky'nin yaptığı eserler sokak sanatı. Yani özü itibariyle çok hayatta kalma şansı olmayan eserler. Fark edildiği takdirde aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde ortadan kaldırılan eserler. O nedenle bu fuarda tabii ki sergilenen birçok eser yeniden aslına uygun üretilmiş, tekrardan yapılmış eserler. Fakat aralarında orijinal parçalar da var sergide. Ayrıca sergi size şunu sağlıyor. Bansky'nin bir çırpıda ulaşamayacağınız birçok eseri var. Çoğu zaten tahrip edilmiş, alınmış ya da silinmiş eserler bunlar. Tabii bu sergide tamamını görebiliyorsunuz ve size bu sanatçının politik duruşu, vermek istediği mesajlar hakkında gerçekten böyle bir topyekün bir fayda sağlıyor. Tabii Bansky grafiti sanatından gelme bir sanatçı arkadaşlar. Önce Bristol'le başlayan bu hikaye bugün dünyaya yayılmış durumda. Dünyanın birçok kentinde önemli eserler var. Ama sokak sanatının, grafiti sanatının doğası gereği tabii ki uzun ömürlü sanat eserleri değil. Çoğu fark edildiği zaman aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde kapatılıyor. Fakat burada şöyle bir konu var. Sanat eserinin Bansky'ye ait olup olmadığını yine Bansky'nin Instagram hesabından takip edebiliyorsunuz. Eğer bir sanat eseri Bansky'ye aitse yapıldıktan belirli bir zaman sonra Bansky bunu zaten duyuruyor Instagram hesabında. Ayrıca yapılan eserlerin ciddi kopyaları, replikaları var. Yine kendi ürettiği ve piyasaya bir şekilde dağıttığı sanat eserleri var. Bunların da orijinalliğini çok enteresan, hiçbir sanat galerisi ya da sanat simsarı, hiçbir aracı kesinlikle orijinallik kontrolü ya da tescili yapamıyor. Bunu da kendi denetim mekanizması, PES kontrol adı altında çıkardığı kendi denetim mekanizmasıyla yapıyor. Sahip olduğunuz, orijinal olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eseri bu PES kontrol denetim mekanizmasına ulaşarak orijinalliğini teyit ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde orijinalliği teyit ettirilen birçok sanat eseri var. Balonlu Kız da bunlardan bir tanesi. Yine PES kontrole gönderildiğinde kendini imha eden bu sanat eseri muhtemelen söylenildiğine göre bu
bu pest kontrolde, bu orijinallik denetiminde içine yerleştirilen özel bir mekanizma sayesinde açık artırma ile satışa çıktığında kendini imha ediyor. Ve girişte bizi yaptığı eserlere dair bir panorama karşılıyor. 99'da Bristol'de başlayan hikaye, 2002'de Londra'da bir köprü altında yaptığı eser meşhur Balonlu Kız. Ardından Pulp Fiction, 2005'teki meşhur olay British Museum'e gizlice asılan yaptığı eser. Ve 2010 yılında enteresan bir belgesel ortaya çıkıyor kendine dair. Ve panoramanın ardından burada bizi Bansky'nin distopik eseri İngiltere'de açtığı temalı park Disneyland karşılıyor. Burada bazı orijinal eserleri var teyit edilmiş. Disneyland temalı basılan paralar. Burada ağırlıklı işlenen şeyler çevresel değil, politik konular daha çok. Yani adeta dünyanın bir kısmı eğlenirken bir kısmı da acı çekiyor mesajı veriyor burada. Gördüğünüz gibi bu Vietnam'da yaralanan, acı içerisinde yanan kız ve yanında Disney karakteri ve McDonald's karakteri. Burada da genel itibariyle yağlı boya tabloları var ve tamamı bunların değiştirilmiş. Bakın burada bir asker var, elinde sprey var. 80'li yılların tren grafitilerine bir gönderme. Aşağı yukarı Bansky'nin çocukluğuna denk geliyor. Bu enteresan, cennetin kapısından tırmanmaya çalışan çocuklar. Köyü ateşe verecek Jerry. İsmi de enteresan, Corrupted Oil Jerry. Evet, bu Van Gogh'un ikonik Ayça'yı tablosuna bir gönderme. Artık burada çiçekler tabii solmuş. Yine tüketim çılgınlığı. Burada bir kraliyet göndermesi. Grafitiye boyanmış köy. Bu enteresan. Yine bir kır portresinde güvenlik kameraları var. Tabii grafiti sanatının doğası gereği en büyük düşmanınız, rakibiniz polisler. Bu da Bansky yine onlara bir gönderme yapıyor. Diyor ki tekrar boyamadan beni durdurun. Bansky'nin aslında işlediği diğer bir suç da sadece vandallık değil, aynı zamanda kalpazanlık. Kraliçe Elizabeth'e yaptığı bir gönderme ve İngiliz puandına bastığı Prenses Diana resmi. Bunları bir ara dolaşıma sokuyorlar ve ardından tabii ki dağıtıldıktan sonra hepsi sahiplerine ulaşıyor ve şu an hepsi bir sanat eseri değerinde. Yine Bansky'nin hayatındaki 3 önemli şehir Londra, New York ve Bristol. Londra ve New York'un üstü karalanmış. Bristol tabii ki memleketi, onu biraz daha ön plana çıkarmış. Ve bu 3 şehirde bayağı bir eser icra ediyor. Yine kolluk kuvvetlerine yaptığı eğlenceli bir eser. Polis kaskı ama disko topu şeklinde. Bu da en eğlenceli eserlerinden bir tanesi. Hatta bir reklam filmi falan olsaymış gerçekten iyi gidermiş. Diyor ki bu kadından çok şey öğrendim. Her gün nemlendir kendini. Nivea reklamı gibi bir şey ya bu resmen. Burası bayağı ilgimi çekti. Çünkü bizim gençliğimizde 2000'li yılların başlarında Paris Hilton vardı magazin ve moda ikonu olarak. O dönemin ünlüğüne bir gönderme yaptığı çalışma. Albüm kapağında diyor ki neden ünlüyüm, ne yaptım bunun için ve burada da aynı şekilde arkada evsizler var ve Paris Hilton diyor ki %90 başarı, sadece git ve kendini göster. Günümüzün ünlüne adeta bir gönderme. Diyor ki ünlü olmak için ne yaptınız? Niye insanlar sizi takip etsin? Bu sefer de günümüz ilişkilerine bir gönderme. Sanırım herkes muzdarip bundan. Gerçek aşkla tanışmak istiyorum. Neden? Ucuz cinsel ilişki için. Bu yine önemli bir eser. Orijinali yaklaşık 10 milyon pound'a alıcı bulmuş. İngiliz Avam Kamerası'nı temsil ediyor. İsmi de Devrilmiş Parlamento. Milletvekilleri yerine maymunlar var. Bansky enteresandır. Filistin'de bir otel açıyor ve girişinde de ikonik vale ve konsiyerj hizmeti veren maymun. İşte sanatın dili, dini, ülkesi, bayrağı, ırkı hiçbir şey yok arkadaşlar. Filistin davasına gerçekten en çok destek veren sanatçılardan bir tanesi. Gördüğünüz Gazze'deki yıkıntılar içerisinde açtığı bir otel. Burası da New York'ta Bansky'nin yaptığı başka bir eser ve konu Türkiye ile alakalı. Diyarbakırlı sanatçı Zehra Doğan'ı resmettiği bir figür, duvar grafitisi. Konunun hikayesi de tabii biraz tartışmalı. 2016 yılında Mardin Nusaybin'de resmettiği bir resim sebebiyle tutuklanan Diyarbakırlı sanatçı Zehra Doğan. Tabii Bansky'nin politik bir duruşu var.
Gerçekten çevresel olaylara, politik olaylara, dünyadaki neresinde olursa olsun her şeye gerçekten çok duyarlı ve bunu sanatına yansıtıyor. Ama bunu yapan bir sürü sanatçı var tabii ki. Sadece Banksy değil ama sesleri o kadar duyurulmuyor ya da o kadar meşhur değiller. Burada benim aklımda, eminim birçoklarının aklında da aynı soru size de sormak istiyorum. Bansky'yi özel yapan şey gerçekten sanatı mı yoksa gizli olması mı, anonim olması mı onu özel yapıyor? Uzun zamandır takip ettiğim, sevdiğim bir sanatçı ama tabii ki hakkında çok az şey biliyoruz. Eserlerin tamamını burada görmek bir arada gerçekten bana çok ciddi fikir verdi kendisi hakkında. Özellikle politik duruşu, çevresel konular, dünyanın neresinde olursa olsun ayırt etmeden yaptığı eserler ve çıkışlar gerçekten hepsi çok kıymetli. Çünkü hala dünyanın birçok yerinde insanlık gerçekten acı çekiyor. Ve belli ki politika ve politikacılar bunu değiştiremiyor. Ama görünüşte yalnız olduğu ve çok gücü olmadığı düşünülen sanat eminim politikadan dünyaya daha fazla hizmet ediyor.